Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Albin Planic ile Milan Matulovic arasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, bu oyun 1965 yılında Yugoslavya'da, hatta Yugoslavya Gençler Şampiyonası diyelim, 20 yaş altı Gençler Şampiyonası oynanan bir oyun ve Planic'in gerçekten oyun sonunda oynadığı, hatta oyun sonuna doğru oynadığı hamleler çok dikkatimi çekti. O yüzden bu oyunu da sizlerle paylaşmak istedim diyerek isterseniz başlayalım. Evet, şimdi Planinc E4'te başladı. C5, at F3, at C6, D4, C D4, at D4, E6'dan sonra at C3, vezir C7. Bunlar aslında bildiğimiz açılış hamleleri. Buraları hızlı da geçebiliriz ama burada Planic'in tercih ettiği hamle, yani bildiğimiz fil E3, işte fil E2 hamlelerinden ziyade, hatta A3 hamlesi de tabii ki olabilir. B4'ü kesmek adına, fil B4 ya da at B4 kesmek adına. Burada Pjanic F4 hamlesi oynuyor. Yani bilinen aslında bir hamle ama yani çok tercih edilmeyen bir hamle diye düşünüyorum. F4'ten sonra şimdi A6, fil E3, fil B4, vezir G4, G7'ye bir baskımız var burada. G6, vezir H4, fil E7, vezir F2, at F6'dan sonra şimdi burada file 2 oynuyoruz. Yani bizim burada amacımız kısa rok mu? Aslında şimdi değil. Burada öncelikle file 2 oynamamızdaki maksat fil F3 gelebilmek. Ondan sonra rahatça bir şekilde E5 sürmeye çalışmalıyız. Aslında planın için amacı da bu. Peki fil B4'ten sonra şimdi ne oynayacağız? Fil F3. Fil F3 çok güzel bir hamle. Burada D6 hamlesi geldi ama benim burada tercih büyük ihtimalle D5 olurdu. Çünkü rakibimiz burada E5 istiyorsa biz bu filin çaprazını açacağını düşünerekten D5 oynamalıyız ki rakibimizin çaprazı, yani filin etkisi yani kısıtlansın. Maksat bu olmalı diye düşünüyorum. Ama burada D6 büyük ihtimalle E5'i sürdürtmemek adına, hani atımız F6'da iyi olduğu için bunu buradan hani kaçırtmamak adına D6 yaptı diye düşünüyorum Matulovic. Peki D6'dan sonra şimdi Planic ne yapıyor? Kısa rok yapıyor. Aslında yanlış bir hamle ama ben bunun insancıl bir hamle, yani haklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. O yüzden devam ediyorum. Kısa roktan sonra şimdi vezir H4. Vezir H4 de aslında yanlış gözüküyor. Yani burada oynayabileceğiz maksimum hamle at C6 hamlesi olabilir. Ya da at V3 hamlesi olabilir. O da yani şu an plan için istediği bir hamle mi, çok da emin değilim. O yüzden vezir H4 oynadı diye düşünüyorum. At E8'den sonra F5. F5'in amacı da belli. Soru işareti çekse de bak, yine ben şahsen F5'in çok mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü şah kanadına doğru bir piyon sürüyoruz ve burada artık filleri bizi açıyoruz bir şekilde. Yani burada boylu boyunca tehditlerimiz var. Ya da file 2 çekip kale F3, kale H3 gibi burada tehditlerimiz olduğu için F5'in ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarın hesapladığı muhakkak bir şeyler vardır. Ama ben şahsen insan olarak F5'in bir saldırı hamlesi olduğunu, gerçekten güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum. Peki F5'ten sonra şimdi fil C5, kale A D1, at D4, fil D4, fil D4, kale D4'ten sonra şimdi burada rakibimiz vezir C5 oynadı. Peki biz ne yapacağız şimdi? Kale D1 oynayacağız. Ama neden? Çünkü kale D1 büyük bir hata. Plan için yakalayabildiğim tek büyük hatası bu. Ama rakip de bunu değerlendiremedi. Aslında yani ufak da olsa değerlendirdi ama oyun boyunca, yani kendisine dönen oyunu tam anlamıyla değerlendiremedi diyebiliriz. Burada aslında oynanması gereken tek hamle E5 hamlesiydi. Rakibimiz bunu gördü. At D5, yani kalesini burada Pjanic resmen bırakıyor. Ben diyor ki kale ilgilendirmiyor beni. Ben atımla D5'e gideceğim diyor. Gayet güzel. Burada rakibimiz şah G'de oynayarak gerçekten maçı elinden zaten maalesef kaçırmış oluyor diyelim. B4, vezir A7 ve F6 hamlesinden sonra şah H8, vezir H6, kale G8, kale D3,
E'de 4, fil D1, G5 hamlesinden sonra burada artık Matulovic'in elinden maç kayıyor. Yani burada artık bir şeyler yapması lazım. Biz burada G4 oynadıktan sonra bu adam ne yapacak diye düşünüyoruz. Oynayabileceği tek, yani artık zaten konum kayıp ama oynayabileceği tek hamle kale G6 hamlesi. Bizim burada aslında vezir G6 almamız güzel olabilir. Ama burada plan hiç aslında gerek yok buna diyor. Vezir F8 oynuyor. Kale G8, vezir F7, B5'ten sonra at E7 hamlesi geliyor ve burada fil E6 hamlesinden sonra çok güzel bir hamle var. İsterseniz videoyu durdurup bu hamlenin ne olduğunu bulabilirsiniz. Bu hamle bir hamle sonra sizi mata götürüyor diyebilirim. 1-2-3 saniye bekleyelim. 1, 2, 3. Tamam. Durdurup baktıysanız şimdi devam edelim. Burada Kralin için çok güzel hamlesi geliyor. Vezir H7 hamlesinden sonra burada rakibimiz Şah H7 alıyor ve kale H3'ten sonra da rakibimiz burada mat oluyor diyelim arkadaşlar. Evet. Bu plan için gençliğinde oynadığı bir oyundu ve bu maç çok hoşuma gitti. Yani özellikle şu Vezir H7 hamlesine ben bayıldım. Yani yakalanmayacak, görülmeyecek bir hamle olmayabilir. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Herkesin görebileceği tarzı bir hamle olabilir ama benim çok hoşuma giden bir hamle olduğu için sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim ve de Planic'i ben çok seviyorum. Bundan sonra maçlarına yani nasıl diyeyim, analiz etmeye gayret göstereceğim diyelim. Planic'ten öğreneceğimiz daha çok şey var çünkü diyelim. Evet, analiz bu kadardı. Burada dediğim gibi kale H3 mat oluyor dedik. Evet, teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve öğretici bir analizi yapabilmişimdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Plan için bu oyunu hakkındaki düşüncelerinizi ve de plan için yani maçları hakkında daha çok analiz gelmesini isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.